Hepimizin koleksiyonunda vardır böyle tipler herhalde, değil mi? Bir türlü başa çıkamadığımız, nasıl yaşatacağımızı çözemediğimiz ya da başa minnoş bela olan bitkiler. İşte bu hafta onlardan bahsedeceğim. Her şeyden önce merhaba. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Bu arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkilere bakım sağlıyoruz. Doğrularımızı ve yanlışlarımızdan çıkardığımız dersleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu hafta koleksiyonumun yaramaz çocuklarını size aktarmak istiyorum. Hani almadan önce en azından bir ikinci kere düşünebilirsiniz şeklinde. Çünkü ben hem zorlanıyorum hem karakterleri birazcık değişik. Hadi başlayalım o zaman. Philodendron ailesinden bir tane başa bela getireceğim şimdi size. Tabii ki sahip olanların çok iyi bildiği Philodendron verrucosum. Çok güzel, yaprakları mükemmel, her şeyiyle ciddi anlamda kalpleri çalacak bir bitki ama çok zor. Şimdi niye peki? Philodendronlar bakımı kolay türler aslında. Hani bakıldığında böyle çok fazla ekstrem koşullar istemiyorlar. Evinize güzel uyum sağlayabiliyorlar. Ama bu arkadaş sorunlu. Bence psikolojik sorunları var. Net olarak bilemiyorum ama ben en büyük sorunu şu: ya böcek şeyi. Böcek çekiyor. Deli gibi böcek çekiyor. Öyle böyle değil. Kırmızı örümcek, pamuk biti, trips, ne ararsanız her şeyden önce bunda başlıyor olabilir. Koleksiyonunuza bu arkadaştan yayılıyor olabilir. İkincisi nem delisi. Hani diğer filodendronlara hiç benzemiyor. Onlar %40-50 nemde çok rahat yaşıyorlar ama bu arkadaş nem delisi. En ufak bir nem düşmesi, nem azalması olduğu zaman yaprakları anında şöyle göstereyim, sararmaya başlıyor ne yazık ki. Ama her şeye rağmen o kadar güzel ki. Tüylü gövdesi var. İlk aldığımda bunu kocamandı. Daha sonrasında işte trips salgınından kaynaklı olarak dışarı atmak zorunda kaldım. Bir de yaprakları bozulmaya başladı böyle büyük formda. Hani gayet güzel formda gelmiş olmasına rağmen sinirlendim. O zaman da çok iyi tanımıyorum bu ufaklığı. En son bahçeye attım. Yani verandaya koydum. Yaşadı. Sonra kurtarma operasyonu yaptım. Video linkini şuraya koyacağım. Yaşadı. Sonra sinirlendim. Öldürmeye çalışıyorum bir de, hani yapabileceğim her şeyi deniyorum. Bir yandan ya öldürmeye çalışıyorum değil, öldürme riskini alıyorum ama bir yandan da mutlu etmeye çalışıyorum. Kil bilyesiyle su içine aldım. Yaşadı. Sonra işte toprağa geçirdim. Hala yaşıyor. Çok ilginç. Ve en sonunda tabii ki bu kadar yaşam azmi sonrasında benim sevgimi ve saygımı kesinlikle kazandı. Yani şuraya videolarını koyacağım. En son suya alırken bir iki yaprağı vardı. Pıtır pıtır yaprak çıkarıyor bir yandan da. Yani ciddi anlamda böyle kadifemsi çok hoş bir yaprak şeyi de var, dokusu da var. Çok güzel bir bitki ama bitkilerle çok fazla böyle uğraşmayı, başınıza bela almayı sevmiyorsanız almanızı hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum bu arkadaşı. Ama yani görsel olarak kesinlikle mükemmel. Evet, ikinci başımın belası, yaramaz çocuğum benim Syngonium okbaşı sarmaşığı ailesinden bu arkadaş. Peki bu arkadaş beni niye zorluyor? Şimdi çok güzel. Yaprakları ciddi anlamda, şu güzelliğe bakın yani. Rengi süper. Dokusu süper. Duruşu süper. Ama yaprakları açılmıyor arkadaşlar. Açılmıyor bir türlü. Yani yaprakları uzun bir süre bu şekilde kalıyor. Yani şu kim bilir ne zamandır burada.
Ve ben buna Mospol'da bakıyorum. Hani nemsizlik vesaire diyemeyeceğim. Şu an Mospol'da değil tabii ki. Mospol'da bakıyordum. Nemsizlik imkanı yok. Nem makinesinin dibinde çalıştırdım yok. Üstüne ıslak peçeteler serdim yok. Vitaminini verdim yok. Bir türlü bu yaprakları ben açamıyorum. Ya benim bilmediğim bir şey var bununla ilgili. En son hatta şey yaptım, böyle elimle açmak zorunda kaldım. Şu hasarları da muhtemelen o zaman ben yapmış olabilirim. Yani şunlar bana ilk geldiği zamanki yaprakları açık olanlar, şu da keza aynı şekilde, ama kapalı olanların hepsi benim evimde açılmaya çalışıp açılmayanlar. Mospol'da bakıyordum bu arkadaşa, dediğim gibi. En son çok sinirlendim çünkü Mospol'da bakım da ciddi anlamda zor. Değecek bir bitkiye en azından bakayım dedim. Köklerini filan Mospol'un içinden çıkardım. Şu an su terapisi deniyorum. Bakalım, kökleri bu kadar nemin içindeyken belki de daha iyi bir şekilde yapraklarını açar ve hem ben onu hem de o beni sonunda mutlu etmeyi başarır diye bir umudum var. Ama dediğim gibi gene yaprakları cidden çok güzel, ama görebilirseniz. Evet, üçüncü bitkim dua çiçeği ailesinden. Dua çiçeği anlatımında şeyi söylemiştim. Marantaların aslında bakımlarının çok kolay olduğunu. Ama bu arkadaş beni mahvetti. Hatta o videoda da vardı, çözeceğim bakımını vesaire şeklinde, ama çok zorlanıyorum. Ama yaprağının gene güzelliğine bakar mısınız? Maranta Fantasy Light Vines. Çok güzel bir bitki. Diğer marantalarıma baktığım gibi bakıyorum. Ama tahminen varyeteli olmasından kaynaklı, bakın yapraklar da gitmiş gayet. Varyeteli olmasından kaynaklı ve ya ışık olayını bir türlü şey yapamadım, ayarlayamadım. Yani nemle ilgili sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Evin nem oranı gayet güzel, yani diğer bitkiler için en azından. Bir şeylerde sorun var. Bakmakta çok zorlandım. Marantanın normal türlerini hani bir şekilde, ya bu araştırmadım ama doğal olduğunu zannetmiyorum. Marantanın doğal türleri işte limon lime var. Farklı maranta türleri var ama bu tahminimce bir hibritleme vesaire bir şey olabilir yani. Belki de hibritlerde zorlanılabiliyor bazen. O yüzden de olabilir. Varyeteli bitkiler zor. Bu ekstra zor. Almadan önce 2 kere düşünün. Toprağı da gayet güzel, nemli. Şeyi aslında yapabilirim. Bak şimdi düşündüm. Kök yapısı aslında çok güzel bunun. Bakmayın böyle büyük saksıda olduğuna. Ama tabii yaprakları azaldığı için şimdi kocaman bir saksının içinde küçücük bitki kalmış gibi, ama saksını küçültüp bir de köklerinde budama yapıp gerekirse deneyebilirim. Bakalım, umarım yaşar, ama dediğim gibi bunun da yaprakları mükemmel. Son bitkim. Instagram'daki arkadaşlar tahmin edebilirler hangi bitkiyi göstereceğimi. Tabii ki Alocasia poli. Çok sağlıklı gözüküyor değil mi? Çünkü 3 gündür bende. Ve bu koleksiyonuma aldığım 4. Alocasia polim. Amazonika olarak da geçer. Bakmadan yaşatmayı planlıyorum. Çünkü baktığımda üçünü de kök çürümesiyle öldürdüm ben. Yani su da çok vermedim aslında. Ya şöyle, bu Philodendron verrucosum gibi Alocasia ailesine yaptığım bakımın aynısını buna yaptığımda ölüyor. O yüzden işte yaramaz çocuğu, Alocasia'ların yaramaz çocuğu bence bu. Çok kişinin de zorlandığını biliyorum. Ama zorlanmayan arkadaşlar da var. O zorlanmayan arkadaşların aslında şundan kaynaklı zorlanmadığını düşünüyorum ben. Üzerlerine çok fazla titremiyorlar. Kendi çapında bırakıyorlar. Sulaması falan akıllarına geldiği zaman yapıyorlar. Bundan kaynaklı da bitki çok mutlu diye düşünüyorum. Hani al ve unut bitkilerinden anladığım kadarıyla. Çünkü Instagram'da da sağ olsun
Bakmayı başaran arkadaşlar bana tavsiyelerde bulundular. O yüzden ben de aldım ve koydum kenara. Karantina süresinde şu sıra herhangi bir bitki zararlısı da gözükmüyor. Hatta yeni yaprak da çıkartıyor utanmadan. Şöyle gösterebilirsem size göstereyim. Jelatininden bile daha çıkarmadım. O kadar unutmayı planlıyorum yani. Şurada yeni bebiş geliyor. Şuradan da ilk aldığım zamandan kalma bir bebiş yaprağı var. Form olarak çok güzel bir bitki. Cidden yaprak güzelliği ekstra. Hani alokasyalar arasında belki de en böyle ben buradayım diyen bitkilerden bir tanesi. Ama hiç alokasya bakmadıysanız, yani fil kulağa bakmadıysanız çok fazla tavsiye edeceğim bir bitki değil. Öldüreni çok. Dediğim gibi 4. kez aldım şu an. Umuyorum ki yaşayacak bu. Ve umuyorum ki bakımını çözeceğim ve size güzel bir video çekeceğim bu konuyla ilgili. Ama yani şu ana kadar alokasya poli ile ilgili çekebileceğim tek video alokasyanı nasıl öldürürsün videosu olur. O yüzden çekmek istemiyorum. Yaşatma videosu çekmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde. Başka koleksiyonda tabii ki zorlayan bazı bitkiler oluyor ama en de sonunda hani bir şekilde bakmasını, çözümünü keşfedebildiğim bitkiler oluyor. Ama bu 4'ü kadar beni zorlayan, yeter artık illallah dedirten başka bitki henüz yok koleksiyonumda. Şöyle bir kez daha bakıyorum. Hani atladığım bitki var mı diye. Doğa çiçekleri genel olarak evet zorlar. Ama çözdüğümü düşünüyorum bakımlarını. Doğa çiçekleriyle ilgili de çok güzel şu an bir test aşamasındayım. Güzel bir video gelecek. Evet, başka zorlayan bitkim yok. Bu 4'ü almadan önce 2 kere, 3 kere, 5 kere düşünün bu 4'ünü. Challenge, yani zorluk seviyorsanız alın ve deneyin. Ama ay ben uğraşamam diyorsanız bu 4'ünden uzak durun diyerek hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve güzel tipler varsa, bu arada ipuçları varsa bu bitkilerin bakımları ile ilgili her türlü kabulümdür. Yorumlarda buluşalım diyorum ve görüşürüz. Bay bay.